Herkese Tatlı Sanatı Mutfağı kanalımdan merhabalar. Bugün sizler için Antep fıstıklı, Antep fıstık kremalı muhteşem bir cookie tarifim var. Eminim bu lezzete çok beğeneceksiniz. Sizler de benim gibi Antep fıstığını çok seviyorsanız eğer bu tarifi mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Antep fıstığı sevmeyenler cevizle, bademle, fındıkla veya yer fıstığıyla aynı ölçüleri dikkat ederek değiştirerek bu şekilde yapıp hazırlayabilirler. Hemen tarifime başlayalım. Öncelikle uygun bir kabımızın içerisine 180 gram oda sıcaklığında beklettiğimiz tereyağımızı ekleyelim. Yarım su bardağı beyaz şeker, yarım su bardağı esmer şeker ekleyelim. Toplamda 1 su bardağı toz şekeri kullanmış oldum. Dilerseniz sade beyaz şekerle de yapabilirsiniz veya sade esmer şekerle de yapabilirsiniz. Esmer şeker biraz daha karamelize lezzeti verir. Ben hem beyaz şeker hem de esmer şeker kullandım. Dengeli olsun istedim. 1 adet yumurtanın sarısını ekliyorum. Bu malzemelerimi el çırpıcısıyla önden bir çırpıyorum. Krema haline gelene kadar, rengi de biraz açılana kadar çırpıyorum. Dilerseniz bu aşamada elektrikli mikser de kullanabilirsiniz. Yaklaşık bu şekilde ben 4 dakika kadar çırptım. Bu şekilde istediğim kıvama geldikten sonra diğer malzemeleri ekledim. Gördüğünüz gibi tereyağı güzelce erittik. Tüm malzemelerle birlikte iç içe geçti. Toz şekerini de erittik. Toz şekerini bu aşamada güzelce elinizle veya mikserle çırparsanız kurabiyenizin üzerinde kendiliğinden oluşan hafiften çatlaklık görüntüsünü elde edebilirsiniz. Öncelikle 1 su bardağı un ekliyorum. Yarım su bardağından 2 parmak fazla olacak şekilde un ilavesi ekliyorum. Toplamda 1,5 su bardağından biraz fazla un eklemiş oldum. Kullanmış olduğum su bardağı ölçüm 200 mililitredir. 1 tatlı kaşığı hamur kabartma tozu ekliyorum. 1 paket toz vanilya ekliyorum. 1 su bardağı Antep fıstığı tozu ekliyorum. Yarım çay bardağı pirinç Antep fıstığı ekliyorum. Ve bu malzemelerimi elimle güzelce yoğuruyorum. Ele yapışmayan yumuşacık bir kurabiye hamuru hazırlayalım. Vermiş olduğum kurabiye malzeme ölçüleri tam ölçülerdir. Kurabiye hamurumuzu hazırladıktan sonra yağlı kağıdımızı serelim ve kurabiyemize şekil vermeye başlayalım. Öncelikle ceviz boyutunda kurabiye hamurumuzdan parçalar koparalım. Avucumuzun içerisinde elimizle bastıralım. Bu şekilde 2 tane kurabiye hamuru hazırlayalım. Hazırlamış olduğumuz kurabiye hamurumuzun üzerine fıstık ezmesi ekleyelim. Ben 1 çay kaşığından biraz fazla olacak şekilde fıstık ezmesi ekledim. Üzerine diğer kurabiye hamuruyla kapatıp avucumun içerisinde yuvarladım. Antep fıstığı kremasını ekledikten sonra kurabiye hamurumu kapattım ve avucumun içerisine yuvarladım. Hemen üzeri için pirinç Antep fıstığını buladım. Dilerseniz bulamadan da bu şekilde hazırlayıp yapabilirsiniz. Kurabiye hamuru bitene kadar bu işlemin aynısını yaptım. Toplamda 25 adet Antep fıstıklı kurabiyeler elde ettim. Daha az yapmak isterseniz malzeme ölçülerini azaltabilirsiniz veya daha çok yapmak isterseniz malzeme ölçülerini yarı olarak arttırarak daha çok kurabiyeler elde edebilirsiniz. Ben kurabiye hamurumdan küçük parçalar kopararak hazırladım. Dilerseniz daha büyük boyutlarda da bu kurabiyeyi hazırlayıp yapabilirsiniz. Eğer daha büyük boyutlarda yaparsanız pişme süresi biraz daha uzun olacaktır. Benim yaptığım gibi küçük boyutlarda yaparsanız ben tam 12 dakika içinde kurabiyelerimi pişirdim. Büyük olduğu zaman bir 13-14 dakika kadar pişirebilirsiniz. İlk tepsim hazır. Bu şekilde ilk tepsime 15 adet kurabiye yerleştirdim. Diğer tepsimde de 10 adet oldu. Toplamda 25 adet kurabiyeler hazırlamış oldum. Önceden ısıtılmış 170 derecelik fırın ayarında kurabiyelerimizi 12 dakika kadar pişirelim. Lütfen kontrollü bir şekilde pişirelim. 170 derecede olmasına da önem gösterelim. Çünkü kurabiyemizin rengi yanık olmamalı, rengi dönmemeli. Antep fıstığı renginde yeşil renkte olmalı. O yüzden düşük derecede 12 dakika kadar pişirmeniz yeterli olacaktır. Kurabiyelerimiz fırından çıktı. Gördüğünüz gibi muhteşem oldular. İnanılmaz lezzetli bir kurabiye. Denemenizi tavsiye ediyorum. Bademle de çok güzel olur bu kurabiye. Aynı şekilde cevizle de çok lezzetli olduğunu düşünüyorum. Şimdi yakından sizlere iç dokusunu göstermek istiyorum. Yoğun nemli bir kurabiyedir. Kıyır bir kurabiye değil. Yoğun, nemli, çok lezzetli bir kurabiyedir. Benim en sevdiğim kurabiyelerden bir tanesi. Amerikan cookie tarifini severler. Bu tarifi çok beğeneceğine eminim. Çünkü hemen hemen aynı dokuda bir kurabiye lezzeti var.
Yakından da gördüğünüz gibi içinde de çok güzel Antep fıstığı kremasıyla muhteşem lezzetli. Hemen sunum tabağıma dizdim. Sizler yakından kurabiyeyi izlerken ben de küçük bir hatırlatmada bulunmak istiyorum. YouTube kanalıma henüz abone olmadıysanız YouTube kanalıma abone olmayı, paylaştığım videolarıma beğeni bırakmayı lütfen unutmayınız. Gün aşırı yepyeni tariflerimi kanalımda sizler için paylaşıyorum. Anında haberdar olabilmek için bildirim zilini lütfen açınız. Böylelikle yepyeni tariflerimi ilk siz görmüş olacaksınız. Bu tarifimi ve videomu beğendiyseniz eğer sevdiklerinizle paylaşabilirsiniz. Beni hangi şehirden veya ülkelerden takip ediyorsanız yorum kısmına yazabilirsiniz. Hepinize teker teker dönüş sağlıyor olacağım. Kanalımda görmek istediğiniz tarifleri yorum kısmına yazabilirsiniz. Bir sonraki yepyeni tarifimde tekrardan sizlerle görüşmek üzere. O zamana kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.